İyi günler. Ben ressam, araştırmacı ve ilginçlikler insanı Cevdet Mehmet Kösemen. Bir kere daha doğaçlama bir İstanbul gezisiyle birlikteyiz. Bugün Üsküdar'ın Bağlarbaşı semtindeyiz. Burası çok merkezi bir yer olsa da, bayağı gelişmiş olsa da değeri pek anlaşılmıyor. Katman katman ilginçlikler, gariplikler, tarihi nüans ve zenginlikler ile dolu bir yer. Ve planımız basit. Hiçbir amaç ve plan olmadan yürümek, önümüze gelen ilginç şeyleri görmek, gerek doğa, gerek tarih, gerek kültür olsun, farklı bir bakış açısıyla bakarak daha zengin bir gün geçirmek. O zaman haydi bakalım, tabana kuvvet. İlerliyoruz. Burası daha mütevazi bir yerken bu metronun açılmasıyla daha genç çalışan insanlar, öğrenciler buraya yerleşti. Yavaş yavaş daha canlı bir yer olmaya başladı. Ama gerçekten yani bu eski İstanbul havasını yaşayabileceğiniz, yani milletin hala evinin önüne saksı koyup çiçeğini suladığı, yani yaşayan insani güzel semtlerden biri. Bu Bağlarbaşı'nda bir de ilginç bir detay var. Ben bunu her yerde gözlemledim, sırrını bir türlü çözemedim. Buradaki bazı apartmanların üzerinde, şu deniz apartmanını da görüyoruz, gizli gizli küçük küçük balık sembolleri var. Şimdi bu bir. Şimdi birkaç tane daha göstereceğim size. Bu belli bir ustanın işareti mi, yoksa burada vaktiyle bolca yaşamış olan Ermeni ve Rum ustaların bir sembolü mü? Çünkü Hristiyanlıkta balık da bir timsaldir. Bilmiyorum. Yani belki öyle çok ciddi çıkarımlara gitmek de doğru değil. Ama bu sokak sokak İstanbul'u gezerken bu balıkları hep bu Üsküdar ve Bağlarbaşı civarında gördüm. Bu da bu yöredeki çözülmeyi bekleyen esrarlardan biri. Yani bayağı da sordum mimarlık tarihçilerine, Ermeni bir profesöre sordum. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Vallahi bak, bu bina da benziyor. Ana, gerçekten de orada bak. Bir balık daha, Bağlarbaşı balığı. Abi şu balık işareti var ya. Evet. Onun şeyi nedir biliyor musun? Ustanın ustalığı yani. Ben böyle ustayım diye yani. Ha, peki yani ismini falan biliyor musun, ismini? 45 evvelsi Lazların yaptığı, sıvacıların yaptığı bina. Lavanta var şeyden. Evet. Ha, yol kenarlarında bile oluyor bazen. Evet. O metronun orada böyle yakıyorlar. Oh. Bunlar nedir abi, yetiştiriyorsun? Oh. Geç kaldım biraz. Ektim ama geç kaldım. Alaaddin abi, Allah razı Abi, olsun ya. sağ ol. Çok memnun oldum. İstediğim bir şey varsa vereyim. O kadar sen beni misafir ettin. Şimdi sen bana sevdiğin bir hayvanın ismini söyle. Ben de sana onun resmini hediye edeyim. Bu dükkanına katkısı olsun. Kediyi severim. Tamam, ben sana hemen Ben kedisi. şu anda bir kedi hazırlıyorum abi sana, bir saniye. Abi buyur, benden size hediye. Vaktinize sağ ol, bilgiler için de çok teşekkürler. Bu Bağlarbaşı'nın en sevdiğim yönlerinden biri, ilk görüşte insan bakınca diyor ki dar dar sokaklar, ama sonra bir bakıyorsun dar dar sokaklarda çok asırlık eski ağaçlar var. Bu da yani ufak bir tüyo aslında. Binalar modernleşse de burasının planı neresinden baksanız bir 150 yıldır aynı. O yüzden son derece oturmuş ve köklü bir semt. Ve gerçekten yani bu ağaçlar oh be diyor. Yani görünce insan direkt kalkanları indiriyor. Güzel bir yerdeyim diyorsunuz. Hoş detaylar bunlar. Yani buraya bayılıyorum. Bu eski internet kafenin, artık ki internet kafe falan da değil, sadece tabelası duruyor. Logosunu aldığı internet tarayıcı artık kullanılmıyor bile. Ama bu tabela burada modern tarihin bir risalesi gibi herkesin önünde durmakta. Yani bu bize bir şey gösteriyor. Hem popüler kültür açısından ilginç, hoş bir detay. Bir de sürekli bir şeyin değişmediği yerlerde insana bir hoş geliyor. Yani oh be diyorsun, yani en azından tamam. İnternet kafe burada olduğu sürece, 30 yıllık Explorer logosuyla, o burada olduğu sürece okey. Hayatta bazı şeyler de sabit kalıyor. Güzel.
Yani böyle sokak aralığının bir sihirli bir mesafesi var. Böyle tam olarak ifade de edemiyorum ama şöyle kaç desek 1, 2, 3, 4, 5. 5 adımda geçilebilecek sokaklar böyle olabildiğine düz uzanınca hem insanın ruhunu sıkmıyor ama hem de orada kaybolmuş gibi hissetmiyorsun. Çok ideal bir şey tutturmuşlar buranın şehir plancıları. Büyük bir ihtimalle Osmanlı döneminde. İnsanı böyle ferah ferah git gidebildiğin kadar. Oh, ben de gidiyorum bakalım. Çoğu insan gözlerinde Üsküdar'ı sanki tek bir kimliğe sahip bir yer gibi görür ama aslında öyle değil. Şu anda Üsküdar Rum cemaatine ait Profiti İlyas, yani İlyas Peygamber Kilisesi'nin önündeyiz. Tarihi bayağı eskilere giden köklü bir yapı. Karşısında eskiden kiliseye ait olan okul var. Günümüzde bir müzik okulu olarak hizmet vermekte. Arkamda eski köklü kapısı var. Günümüzde mühürlenmiş. Sokağa da bakınca film seti gibi bir sokak. Bu işte 1995'ten kalma internet kafenin logosunu koruyan, artık atalet mi dersiniz, büyü mü dersiniz, neyse, Bağlarbaşı'nın arka sokaklarında böyle köklü tarihi değerleri de korumakta. Bu semtin, yani benim bildiğim kadarıyla zaten 1900 şöyle bir 60'lara 70'lere kadar Şişli gibi bir semt, yani daha çok gayrimüslimlerin oturduğu bir yer. Ondan sonra yavaş yavaş kimliği değişiyor. Günümüzde de genç insanların gelmesiyle inşallah canlılığı devam edecek. Bu zamansız böyle bu büyülü ortam içinde. Bak burada şeylerden yetişiyor. Kışın bunları kokkina diye paketleyip satıyorlar. Hepiniz de alıyorsunuz, ne güzel kış bitkisi diye. Bak Bağlarbaşı'nda bunlar tırnak içinde doğal yetişiyor, sokakta yetişiyor. Güzel, biraz dikenlidir ama öyle hafif ele batması da zevkli oluyor. Oh! Deminki Profiti İlyas Rum Kilisesi'ni biraz geçtik. Resmen 2 sokak altında da Büyük Surp Garabet Ermeni Katedrali var. Burası halen faal bir kilise, hatta bugün bir cenaze var burada. Üsküdar'ın kültürel zenginliklerinden biri. Bir de yani kültürel zenginliğin ötesinde şimdi insanlar yaşıyor, ölüyor. Burası da bu mahallenin bir mabedi. Böyle şeylerin yaşaması çok güzel. Her ne kadar bugün biraz hüzünlü bir gün olsa da. Evet, cenaze var. Öyle kolay bir şey değil. Siz buralı mıydınız ablacığım? Ha? Buralı mısınız Üsküdar? Burada doğdum, büyüdüm. Oradan da Karacaali'de. Aman aman, Allah geçinden versin. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Vallahi yürürken gördük şimdi burası bir evin balkonu, yani böyle bir kafe falan değil. İşte orada Yeşilçam köşesi var. Kedi de orada. Sen fazla rahatsın yalnız. Pis 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 pis. Ya bu benim sürekli tekrarladığım bir nokta. İnsan kendi evinin sahibi olunca isterse Yeşilçam köşesi yapar kedisine, isterse çiçek bahçesi yapar, isterse kişisel anı defteri olarak kullanır. Yani böyle güzel şeyleri de insan böyle üzerine para verdiği, işte mesela Göktürk falan gibi saçma sapan yerlerde ölsem bulamazsın yani. O da izleyenlerin kulağına küpe olsun. Evet, Üsküdar tepelerinin mabedlerini gezmeye devam ediyoruz. Tabii burada en önemli yerlerden biri de 1640 yılında yapılmış olan, ki yani düşünün bir noktada Osmanlı'nın en güçlü, en hakim, en zengin olduğu dönemler, Çinili Cami. Çok hoş ve eklektik bir mimarisi var. Gelin avlusunda beraber bakalım isterseniz. Hani Osmanlı'nın en kuvvetli zamanı olmasına rağmen ne kadar mütevazi ve insani ölçekler kullandıklarına ben dikkat çekmek isterim. Birilerini etkilemeye değil de gelenlerin ruhunu rahatlatmaya çalışmışlar belli ki. Ferah bir tepede hoş, insanın kendisiyle ve Tanrı'yla baş başa kalabileceği çok nezih, sakin bir yer. Bir gün hepimiz buraya yatacağız. Allah geçinden versin demekten başka yapacak bir şey yok. Ama hayatın kısalığı da bize böyle bazı konularda hem daha rahat olmak için hem de daha meraklı olmak için inşallah bir hatırlatma niteliğinde olur.
Evet, Çinili Cami'nin biraz ötesinde eksantrik bir vatandaş inanılmaz bir kompozisyon kurmuş. Yani Londralı cin bardakları var, akvaryum var. İçinde yaşam var mı onu bilmiyorum. Burada çıplak korku filmi bebeği var. İşte Nasrettin Hoca olduğunu sandığım bir dede var, oyuncak var. Bir akvaryumda kontemporary sanat yapmışlar ya. Yani bu bir fuarda olsa herkes önüne gidip selfie çeker diye işte. Ama bak Üsküdar'ın sokak aralarında çok daha iyisi var, çok daha kalitelisi var ve çok daha gerçeği var. Bir de aynı zamanda onun yanına bahçede ekmişim ya. Domates görüyorum, biber görüyorum. Yani burada insan yaşarken belli ki hayattan aldığı zevkle ne şunları da şuraya koyayım demiş. Çevredeki kimse de buna karışmamış. İşte kıran olmamış, çalan olmamış, talan eden olmamış. Bir de bu yönetmeliklere aykırı falan diye burayı bozmak isteyen olmamış. Böyle hayatta kalıyor. Şimdi burada gördüğünüz hani hayatta bulunma gösterisinin böyle 1/10'inin silik bir parçacığını millet işte güncel sanat, enstalasyon sanatı diye galerilere koyuyor. Herkes ona böyle şey gibi bakıyor. Fara bakan tavşan gibi bakıyor. Ama bunların hepsi ben size söyleyeyim yaşamamışlıktan, yani böyle hayattan keyif alamamışlıktan. İşte bu genelde bir şehirlerde yaşayan insanlara garip bir olay oluyor. Ben de onu hala anlayamadım. Bir tek bende yok galiba. Sürekli böyle neyin peşinden koştuğunu bilmeden gelen bir hırs. Yani kendinize yazık ediyorsunuz arkadaşlar. Şunun bir yarısı kadar rahat olun, bak neler değişecek. Bu benim eskiden çok yürüdüğüm bir yoldu. Buradaki bakkaldan hep dayanamam, abur cubur alırım, suyumu alırım. Burada da Üsküdar'da az sayıda begonvil çiçeğinden biri vardır. Yıllardır burada büyüyüp duruyor. Yani takdir edersiniz, bu genelde böyle Bodrum'da, Çeşme'de falan olur bu bitkiler. Burada İstanbul'da hayatta kalmış. Şimdi İstanbul'da kışları da soğuk oluyor ya, yani nasıl bu çiçek donmuyor ben çok merak ediyorum ama kim bakıyorsa iyi yapıyor. Bu apartmanın iki güzel şeyi daha var. Bir, bu böyle mozaiklerin renkli ve güzel olması. Ve iki, şu kapı. Yani ben böyle bir zanaat şaheseri hiç görmedim. Şimdi hatta sırf renkli abur cuburlarımı yemek için buraya oturacağım. Oh! Şey ne kadar önemli değil mi? Yani bak böyle oturabileceğin bir yer var evin önünde. Bir çocuk olarak sokakta büyüyebilirsin, böyle de büyüyebilirsin. Hani apartmanın önünde oturursun yazları, begonvilin gölgesinde abur cubur yersin. Bir de böyle gölgesinden korkan ebeveynlerin hükümdarlığı altında oraya çıkma, oraya gitme, o tehlikeli, orada bilmem ne. Kim daha zengin yaşadı acaba? Vallahi biraz yorulduk. Hala Üsküdar'dan aşağı iniyoruz. Şimdi rota olarak burayı sevmemin sebeplerinden biri, direkt yokuş aşağı gidiyorsunuz. Yani aslında çok teknik bir sebep. Bir de dallandıkça budaklanıyor. Aynı yolu yani 20 kere yürüyebilirsin. 20'sinde de aynı sokaktan geçmeden inebilirsin aşağı. Başlangıç ve son aynı olmak kaydıyla. Ve her defasında, her sokakta, her köşede ayrı bir ilginçlikler dünyası bizi bekliyor. Burada böyle bırakıyorsun. Rafting gibi ama böyle binalardan oluşan bir kitabın içinden yapılan rafting gibi Üsküdar kendini gösteriyor. Burayı sevmemin bir sebebi de henüz daha bu cool crowd insanların lügatına girmemiş olması. İşte Galata var, Moda var, işte Nişantaşı. Ama Üsküdar'a bu insanlar henüz kırbaçlasan gelmiyorlar. O yüzden ben de daha çok seviyorum. Üsküdar bölgesi henüz böyle, yani tırnak içinde söyleyeceğim, ve kendini batılı zanneden üst sınıfın radarına girmemiş bir semt. Zannediyorlar ki işte burası muhafazakar, az gelişmiş falan ama hiç böyle olmadığını görüyorsunuz yani. İstanbul'un çoğu yeri ne kadar gelenekselse o kadar geleneksel. O açıdan rahat ve keşfedilmemiş bir yer. Kimin burada yaşamasını tavsiye ederim? Dünya ile ihtirasınız daha azsa, yani hani kafeler, pizzacılar, burgerciler falan yani. Onlarla işiniz yoksa buraya gelin. Yani gerçekten İstanbul'da yaşadığınızı hissetmek istiyorsanız gelin. Bir de böyle yokuş aşağı böyle random yürüyüşler yapmayı seviyorsanız geliniz. Yani demek ki böyle bir şehirde nerenin tırnak içinde cool olup nerenin olmadığını düşünmek aslında biraz yalancı bir algı ve her defasında o algıyı kırdığı için Üsküdar'ı çok seviyorum. Evet,
çay içe içe, abur cubur yiye yiye, sokakları geze geze Bağlarbaşı'ndan Üsküdar Meydanı'na indik. Şimdi son bir doruk noktası olarak Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ne çıkacağız. Ondan sonra da bu maceralı gezinin sonuna varmış olacağız. Haydi bakalım, son etap başlıyor. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ne giden yolda Üsküdar'daki bir sürü gizli saklı evliyadan birinin türbesi de var. Burada da sağ olsunlar hiçbir şeyi sakınmamışlar, gizlememişler. İsmi bilinmeyen fakat kerameti zahir olmuş gizlice bir evliya medfundur diyor. Yani kim olduğu bilinmiyor ama bir kutsallık var ve işte gizlice evliyanın türbesi. Yani şehir hayatına böyle bir damla mistiklik katarak nasıl bir damla parfüm, çok güzel bir koku bütün odaya da dağılır. Böyle ufak yerlerin olması da bütün şehirdeki hayatı tamam diyorsun yani. Hani aşağıda bir sürü işle güçle uğraşıyoruz, dertlerimiz var, geçim kavgası falan. Ama aynı zamanda ismi bilinmeyen insanlara dikilmiş hazireler de var. Edep bir taç imiş nuri hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan, edep iledir nizam-ı alem, edep iledir kemali Adem. Burada gördüğünüz eski apartmanda da benim Üsküdar hakkında en sevdiğim detaylardan biri var. Yani gayet küçük ve eski bir apartman da olsa balkon yaratmak için salonun duvarını şöyle bir 15 derece içeri kıvırmışlar ve aynı zamanda tabii karşıdaki binalar yapılmadan önce bu sayede denizi, gün batımını görecek bir perspektif sağlamışlar. Bu tip apartmanların da eski İstanbul'un köşkleri nasıl değerlendiriliyor, envantere alınıyor. Bunun gibi böyle istisnai apartmanların da aynı şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman unutmayın, bugünün banal detayları geleceğin klasik detayları olacak bir zaman. Şimdiden bence değerlendirmeye başlamalıyız. Evet, şimdi Üsküdar'ın en hakim tepelerinden birinde Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin oradayız. Bugün biraz yoğun bir gün. Her kesimden insan geliyor. İyi dilekleriyle, ümitleriyle, dualarıyla ziyarette bulunuyorlar, adakta bulunuyorlar. Hani hem Üsküdar'ın daha manevi köşelerinden biri olmakla birlikte bir yandan da mimari olarak da çok güzel bir yer. Canlı bir yer. Yani maneviyat biraz hafif bir antikor işlevi de görüyor. Yani modern yaşam tamam, tıp, barınma, teknoloji, bunlar kimsenin reddettiği şeyler değil ama %100 pragmatik ve sadece fayda çıkarlı bakarsak o zaman işte yani hani bir duvarı şöyle yapmaya ne gerek var? Düz yap. Bir çiti böyle yapmaya ne gerek var? Normal düz yap. O zaman bakıyorsun hayattan teker teker renk damlaları gitmiş oluyor. Ben bu yüzden hani kişisel inancım ne yön olursa olsun bütün mabetleri çok değerli parçaları olarak görüyorum. Üsküdar'ın ve bütün şehrin. Umarım siz de bu bakış açısıyla görebiliyorsunuzdur. Evet, müthiş gezimiz Bağlarbaşı'nda başladı. Kiliseleri, camileri, mabetleri, ilginç detayları, bitkileri, mimari acayiplikleri geze geze Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin kenarından Üsküdar'a ulaştı. Şu anda ben de burayı hiç bilmiyormuşum. Bayağı şahane bir böyle kafeler yerindeyiz. Hani sanan Datça'dayız falan zanneder. Çok güzel bir yer. Ve gün boyunca topladığım ilhamla bakalım doğaçlama, yine kendime has bu gerçeküstü şey neler çıkacak, neler çizeceğiz hep beraber görelim.